Hepinize tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine çok seveceğinizi düşündüğüm bir çanta çalışacağız. Hem kolay hem de çok şık duran bir modeli birlikte öreceğiz. Şimdi malzemelerimize bakalım, daha sonra çantamızı örmeye başlayalım. Pamuk makreme ip kullanacağız arkadaşlar. Bakın göstereyim ipimi. Şimdi benim kullanmış olduğum pamuk makrame ip. Bu 250 gramlık bir yumak. Ben bundan 2 yumak hazırladım. Çantaya ne kadar gidecek henüz bilmiyorum. Ördükçe videonun içerisinde toplamda kaç gram harcadığımı sizlere söylüyor olacağım. 3,5 milimlik de tığ kullanıyorum. Bu benim ipime uygun bir tığ numarası. Kullanacağınız ip farklıysa onun inceliğine ve kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Malzememi Pedobi sayfasından almıştım. Instagram sayfaları ve web siteleri var. Açıklama kısmına sayfanın ismini tekrar yazıyor olacağım. Instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. YouTube kanalımda olduğu gibi Instagram sayfamda aynı isimde. Aysha Hobi Instagram sayfa ismim. Oradan da beni takip edebilir ve iletişime geçebilirsiniz. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Evet, bu tarif yine çok istediğiniz çanta tariflerinden bir tanesiydi. Şimdi birlikte yapalım. Örmesi çok keyifli ve çok hızlı ilerleyen modellerden bir tanesi. Zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Ben toplamda 116 tane zincir çekeceğim. Ve zincirlerimi böyle çok sıkı sıkı çekmeyeceğim. Evet, zincirlerimi çektim. Şimdi örmeye başlıyoruz. İlmek kaydırma yapacağız. Bilmeyen arkadaşlarım için detaylı göstermeye çalışayım. Bakın, ilk zincirim değil, hemen yanındaki zincirime batıyorum. İp alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Buna ilmek kaydırma diyoruz. Her zincire aynı işlemi yapacağım. Zincire batıyorum. İp alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bir sonraki zincire batıyorum. İp alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün zincirlerime ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. İlk sıramız bu şekilde olacak. Zaten örgünün tamamında zincir ve ilmek kaydırma yapacağız. Tek yaptığımız teknik bu olacak. Zincir ve ilmek kaydırmadan oluşan bir çanta olacak. Evet, sıra sonuna kadar bütün zincirlerime ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. İkinci sırama geçiyorken bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk bakın bir tane zincir çektim, döndüm. Zincirimin, yani az önce yapmış olduğum ilmek kaydırmanın sadece arka kanadına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın, bir zincir çektim, battım. Bu benim ilmek kaydırmamdan oluşan böyle V şeklinde başak görüntüsündeki ilmeğim. Ön kanadına değil, arka kanadına batıyorum sadece. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine de yine aynı şekilde sadece arka kanada batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir sonrakine de yine sadece arka kanadı ve aynı şekilde ilmek kaydırma. İlk 3 ilmek kaydırmama yine ilmek kaydırma yaptım. Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5.
5 zincir çektikten sonra aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir örmeden atlıyorum. 6. zincirin yine sadece arka kanadına batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Çekmiş olduğum zinciri buraya ilmek kaydırmayla sabitlemiş oluyorum. Bu birinciydi. Sonra yanındakine ilmek kaydırma. Bu ikinci. Sonra yanındakine yine ilmek kaydırma. Bu da üçüncü. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, dediğim gibi ilmek kaydırma ve zincir yapacağız. Yaptığımız tek işlem bu örgüde. İlmek kaydırmalarımızı yapıyorken sadece ilmeğimizin arka kanatlarına batacağız. Şu arka kanatlara. Sadece arka kanatlara. Tamamına batmıyoruz kesinlikle. Bu şekilde tamamına batmıyoruz. Sadece arka kanatlara batıyoruz. Bakın 3 tane ilmek kaydırmayla başladım. 5 tane zincir çektim. Aşağıdan 5 tane zincir atladım. Yine 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekeceğim. 5 zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek kaydırmayı atlıyorum. 6.'nın arka kanadına batıp hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Bu 1 oldu. Bir sonrakinin arka kanadı. Bu 2 oldu. Bir sonrakinin arka kanadı. Bu da 3 oldu. Yine 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 5 tane zincir. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrar ediyorum. 5 zincir çektim. Bakın buna batmışım. Batmadıklarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneyi atladım. 6.'nın arka kanadına batıp ilmek kaydırmamı yaptım. Bu birinciydi. Sonrakinin arka kanadı. Bu ikinci. Bir sonrakinin arka kanadı. Bu da üçüncü. Tekrar 5 tane zincir. Aşağıdan tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane atlıyorum. 6.'nın arka kanadına batıyorum. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Yanındakinin arka kanadı. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Yanındakinin arka kanadı. İlmek kaydırmamı yapıyorum. Yan yana 3 tane daha ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde bir görüntü oluyor. Tekrar aynı işlem. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneyi atlıyorum. 6.'nın arka kanadına batıp ilmek kaydırmayı yapıyorum. Bir sonrakinin arka kanadına batıp ilmek kaydırmayı yapıyorum. Bir sonrakinin arka kanadına batıp ilmek kaydırmayı yapıyorum. Bu işlemleri sürekli tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Son 5 tane zincirimi çektim. 2, 4, 6. 5 tane zincir atlayıp 6.'ya battım. Arka kanadı tabi her zaman olduğu gibi ilmek kaydırmamı yaptım. Yanındaki zincirin arka kanadına battım. İkinci ilmek kaydırmamı yaptım. Sonuncunun yine arka kanadına battım. Üçüncü ilmek kaydırmamı da yaptım.
Bakın ikinci sıramızı da bitirdik. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki sıramıza dönüyoruz. Bu sırada sadece ilmek kaydırma yapacağız. Her zincirimizin arka kanadına batıp ilmek kaydırma yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi. Birinci sırada olduğu gibi bir sıra ilmek kaydırma, bir sırada az önce yaptığımız ikinci sırada olan işlemi yapacağız. Sadece bir sonraki sırada, yani şu işlemi yaptığımız sırada sayı farkı olacak. Onu da göstereceğim. Şimdi bir tane zincir çektim ve döndüm. Bakın bu zincirim, buna batmıyorum. Sonrakilere, şimdi bu az önce çektiğim zincir, buna batmıyorum. Sonraki zincirlerimin arka kanatlarına batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Yaptığım tek işlem bu arkadaşlar bu sırada. Sadece arka kanatlara batıp ilmek kaydırma yapacağız. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizin arka kanatlarına batalım ve yine ilmek kaydırma yapalım. Sonraki sırayı yine birlikte devam ettirelim. Evet, bakın sıra sonuna kadar bütün ilmek kaydırmalarımı yaptım. Şimdi geldik bir sonraki sıraya. Bir tane zincir çektim, bir sonraki sıraya dönüyorum. Bakın ilk sıramız zincir sırasıydı. İkinci sıramız ilmek kaydırma sırasıydı. Üçüncü sıramız ilmek kaydırma yaptık ama hem ilmek kaydırma hem zincir yaptığımız bir sıraydı. Dördüncü sıramız sadece ilmek kaydırma yaptığımız sıraydı. Beşinci sıramızda yine hem ilmek kaydırma hem zincir çekeceğiz. Bir zincir çektik, döndük. Şimdi bir önceki sırada 3 tane ilmek kaydırmayla başlamıştık. Bu sıradaki fark 7 tane ilmek kaydırmayla başlayacağız. Bir zincirimizi çektik, döndük. İlk ilmek kaydırmamızın arka kanadına batıyoruz. İlmek kaydırmayı yapıyoruz. Bu bir. Sonrakine 2, bir sonrakine 3, bir sonrakine 4, bir sonrakine 5, bir sonrakine 6 ve bir sonraki 7. Başlıyorken 7 tane ilmek kaydırma yaptık. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağıdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeği atlayıp altıncının arka kanadına batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu 1. Yanındakine 2 ve yanındakine de ilmek kaydırma 3. Sonra tekrar 5 zincir. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane atlıyoruz. 6'ya ilmek kaydırma. Sonrakine ilmek kaydırma. Ve bir sonrakine ilmek kaydırma. Tekrar
5 tane zincir. Yani bu sırada ne yapmış olduk? Daha önceki zincir sıramızdan farklı olarak bu sırada sadece 7 tane ilmek kaydırmayla başladık. Sonra aynı. 5 zincir, 3 ilmek kaydırma. 5 zincir, 3 ilmek kaydırma. Orta kısımlar hep aynı sayılarda. Sadece başlangıçta bir tanesinde 3 ilmek kaydırmayla başlıyoruz. Sonrakinde 7 ilmek kaydırmayla, bir sonraki tekrar 3, bir sonraki tekrar 7 şeklinde devam edecek. Dediğim gibi orta kısımlarda aynı ama. Şuralardaki ilmek kaydırmaların sayısı hiç değişmiyor. Hep 3, zincir sayısı hiç değişmiyor. Hep 5. Sadece başlangıçlar değişiyor. Bunu 7 ilmek kaydırmayla başladığımız için bitiriyorken de yine 7 ilmek kaydırmayla bitireceğiz arkadaşlar. Zaten sayılar da o şekilde denk geliyor. 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 2, 4, 5. 5 zincir atlıyorum. 6.'ya batıyorum. İlmek kaydırma. Sonrakine ilmek kaydırma. Sonrakine ilmek kaydırma. Tekrar 5 zincir. Tekrar aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir atlıyorum. 6.'ya batıp ilmek kaydırma. Sonrakine batıp ilmek kaydırma. Bir sonrakine batıp ilmek kaydırma. Bu işlemleri tekrar ederek sıra sonuna gelelim. 5 zincir, 3 ilmek kaydırma, 5 zincir, 3 ilmek kaydırma. Tekrar edip sona geliyoruz. Evet, bakın sıra sonuna geldim. Beraber sıra sonunu tamamlayalım. Son 5 tane zincirimi çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya battım. İlmek kaydırma. Bu ilk ilmek kaydırmam 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu 6 ve bu da 7. 7 tane ilmek kaydırmayla başladım. 7 taneyle de bitmiş oldu. Bir tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bu sıra ne sıramız? Sadece ilmek kaydırma sırası. Yani her zincirimin arka kanadına batıp sadece ilmek kaydırma yaptığım sıra. Dediğim gibi bir sıra ilmek kaydırma yapıyoruz sadece. İkinci sırada hem ilmek kaydırma hem zincir. Yaptığımız işlem bu. Şimdi toplamda modeli bu iki sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Biz 2 kere tekrar etmiş olduk. İlkinde modeli kurduğumuz sırayı zincir ve sık iğne zincir ve ilmek kaydırma sırası modeli kurduğumuz sıra. İlk modeli kurduğumuz sırada 3 ilmek kaydırmayla 5 zincirle yaptık. İkinci modeli kurduğumuz sırada 7 ilmek kaydırma, 5 zincir, 3 ilmek kaydırma, 5 zincir yaptık. Bu iki model sırasını sürekli tekrar ederek çantamızın genişliği ne kadar olsun istiyorsak o kadar öreceğiz. Bakın şu kısım, şu çekmiş olduğumuz 116 tanelik kısım çantanın uzunluğu olacak. Şöyle ikiye katlayacağız. Örmeye devam edeceğiz. Daha sonra yan körüklerini yapıp dikeceğiz çantaya. Şimdi bu sırayı ilmek kaydırma sırası olarak tamamlayalım. Sonrasını ben size yine tekrar bir kere daha gösteriyor olacağım. Evet, ilmek kaydırma sıramı bitirdim. Şimdi bir sonraki sıraya geldik. Ne sırası bu? Hem ilmek kaydırma hem zincir sırası. Yani şu
bal peteği görüntülü kısımları oluşturduğumuz sıra. Bir tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bir öncekinde 7 tane ilmek kaydırmayla başlamıştık. Sırada ne var? 3 tane başlamak var. 1 7 1 3 1 7 1 3 şeklinde yapacağız. Şimdi 3 tane ilmek kaydırmayla başlıyoruz. Hemen ilk ilmek kaydırmamı yapıyorum. 1, yanındakine 2, yanındaki 3. 3 tane ilmek kaydırma yaptım. 5 tane zincir çektim. Aşağıdan saydım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir atlayıp 6.'ya batarak ilmek kaydırma yaptım. Bu ilmek kaydırmamın birincisiydi. Yanındakine ikinci, yanındakine üçüncü. Sonra tekrar 5. Aşağıdan tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane atlıyorum. 6.'ya batıp ilmek kaydırma. Sonrakine batıp ilmek kaydırma. Sonrakine batıp ilmek kaydırma. Daha sonra tekrar 5 tane zincir. Bu şekilde sürekli tekrar ederek bu sırayı da tamamlıyorum. Bakın yine sıra sonuna geldim. 5 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane aşağıdan zinciri atladım. Son 3 kaldı bakın. 3 tane ilmek kaydırmamı yapıp bu sırayı bitiriyorum yine. Bir zincir çekiyorum. Her zaman bir sonraki sıraya dönerken bir zincir çekip öyle dönüyorum. Bu sıra ne sırasıydı? İlmek kaydırma. Bütün zincirlerime sadece arka kanatlarına batarak ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Sonraki sırayı tekrar göstereceğim size. Evet, ilmek kaydırma sıramız bitti. Bir tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sıraya dönüyoruz. Bu sıra ne sırası? İlmek kaydırma ve zincir sırası. Öncekinde ne yapmıştık? 3 tane ilmek kaydırmayla başlamıştık. Şimdikinde 7 tane ilmek kaydırmayla başlamamız gerekiyor. Zincirimi çektim. Başlıyorum. Arka kanatlara batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ile başlıyoruz. Yine 5 zincir çekiyoruz. 2 4 5 tane zinciri atlayıp yan yana 3 tane ilmek kaydırmayı yapıyoruz. Tekrar 5 zincir. Beş tane zinciri atlayıp yan yana 3 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrar edecek olursak arkadaşlar, dikkat etmemiz gereken noktayı tekrar söylüyorum. Bu petek kısmında her zaman 3 ilmek kaydırma, 5 zincir. Bu hiç değişmiyor. İlmek kaydırma ve zincir yaptıktan sonraki sıramız her zaman direkt sadece hepsine ilmek kaydırma oluyor. Sonra tekrar ilmek kaydırma ve zincir yaptığımız sırada başlangıçlarda değişiyor. Sadece başlangıçta fark var. Onun dışında hiçbir yerde fark yok. Ortalar sabit. Başlangıçta da 3 tane ilmek kaydırma, 5 zincir. Sonrakinde 7 tane ilmek kaydırma, 5 zincir. 3 tane ilmek kaydırma, 5 zincir. 7 tane ilmek kaydırma, 5 zincir şeklinde sadece şu kısımlar değişiyor. Ama orta kısım hep sabit kalıyor. Bu şekilde size tarif ettiğim, örerek gösterdiğim şekilde sıraları tekrar edip çantanızın genişliği ne kadar olsun istiyorsanız o kadar örün. Ben de öreyim. Ördükten sonra hem ölçüsünü göstereyim size hem de askı ve yan duvarlarını yapalım. Evet arkadaşlar, bakın ben parçamı ördüm, hazır. Şöyle ekrana sığdırmaya çalışayım.
Çok çok güzel bir model ve çok da kolay, pratik bir model. Efsane güzel oluyor. Bakın şöyle ikiye katlayacağız. Şimdi önce parçanın tamamı ne kadar olmuş? Onun ölçüsüne bir bakalım. Bakın şöyle 54 santim. Tam ortasından şu şekilde ölçeceğim. 33 santim. 54'e 33 santimlik bir ölçüsü oluyor. Şöyle ikiye katladığımda da 33'e 28 santimlikte bir ölçü oluyor. Şimdi yan duvarlarını yapalım. Ben bir parçamı çalıştım. Bunları şöyle yana dikeceğiz bunu. Yine kendi ipiyle. Diğer parçayı da sizinle birlikte yapalım. Evet, yan duvar için 52 tane zincir çekeceğim. Bakıyoruz. 50, 51, 52 tane zincir çektim. Ne yapıyorduk? Zincirimizi çektikten sonra ilk zincirimizi örmeden atlıyoruz. Sonraki zincirlerimize birer tane ilmek kaydırma yapıyoruz. 52 zincir çektim. Birini örmeden atladım. 51 tane kaldı. Sıra sonuna kadar her zincirime birer tane ilmek kaydırma yapıyorum. Toplamda 51 tane ilmek kaydırmam olacak. Bu sıradan sonra ilmek kaydırma sırasından sonra zincir ve ilmek kaydırma sırasına geçeceğim. Yani şu parçanın aynısını yapıyoruz. Tek farkı zincir sayımız. Evet, ilmek kaydırmalarımı bakın bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen ilmek kaydırmalarımın arka ilmeklerine batarak yan yana 3 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 tane aşağıdan atlıyorum ve yan yana 3 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Aşağıdan 5 zincir atlayıp 6. 7. ve 8. ilmek kaydırma. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi ne yapıyordum? Bir sıra ilmek kaydırma sırası. Yani her ilmeğin sadece arka kanadına batarak bir sıra sadece ilmek kaydırma yapıyorum. Böylelikle tekrar etmiş oluyoruz arkadaşlar sizlerle. Daha da net bir şekilde anlaşılmış olacaktır. Karıştıracak hiçbir yok aslında. Basit bir model. Ama tabii ördükçe insan kavruyor. O yüzden hem çok seveceksiniz hem de rahatlıkla öreceksiniz. Evet, ilmek kaydırma sıramız bitti. Bir zincir çekip dönüyorduk. Şimdi ne yapıyorduk? 7 tane ilmek kaydırmayla başlıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincir atlıyoruz aşağıdan. Sonra 1, 2, 3. 5 zincir. 5 zincir atlayıp tekrar 3.
7 ile başladık. Bitirirken de 7 ile bitiriyoruz. Aralar 3 5 3 5 değişmiyor. Bakın şu an sıra sonuna geldim, bitiriyorum. Aşağıdan sayıyorum. 2 4 5 5 zincir atlayıp kalanları ilmek kaydırma yapacağım. 7 tane kaldı. 2 4 5, evet, 6.'ya battım. Kalan 7 zincire ilmek kaydırmasını yapıp sırayı bitiriyorum. 7 ile başlayıp 7 ile bitirmiş oluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sonra ne yapıyorduk? Her zincirimizin arka kanadına batıp ilmek kaydırma. Bu sıra tamamen ilmek kaydırma. Bir kere daha anlatmış oldum arkadaşlar. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yan körüğümüzü de öreceğiz ve dikeceğiz. Şimdi ben bir parça örmüştüm biliyorsunuz. İkinciyi de tamamlayacağım. Dikme işlemine geçeceğiz. Ördüğüm parça üzerinden bakın şöyle ölçü de göstereyim size. Kaç sıra örmüşüm onu da göstereyim. Bakın sırayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra örmüşüm. Buradan zorlanırsanız saymakta şöyle de sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir sıra zincir, bir sıra ilmek kaydırmaya şu görmüş olduğunuz kısım 2 sıra demek. Böyle sayarak da emin olabilirsiniz. Ölçüsüne bakalım, bunun ölçüsüne. 26. Şöyle bakalım. 9 santim. Bunu güzel bir şekilde dikeceğiz. Ben şimdi şurayı da dikeceğim. Öreceğim, çok pardon. Ördükten sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bu parçamı da ördüm. Şimdi dikebileceğim kadar ip bırakıp öyle keseceğim. Şimdi yan körüklerimizi dikelim. En son askılarını örelim. Evet, şimdi parçalarımızı birleştirme işlemine başlıyoruz. Bakın, örmüş olduğum yan körüğü aldım. Şöyle koydum. İlmek sayılarını denk getirdik, eşit. Hiçbir ilmeği atlamadan dikeceğiz. Bu ördüğünüz şu parçadan bir tık daha kısa görünebilir ama ilmek sayıları denk olduğu için ve esnek bir ip olduğu için hiç sıkıntısız bir şekilde, düz bir şekilde gelecektir, birbirine denk bir şekilde. Şimdi iki parça üst üste koyduk. Bakın net bir şekilde görünüyor. Görmüş olduğunuz ön parçamın zinciri, bu da arkada görmüş olduğunuz arkadaki parçamın. Şimdi tamamına batıp böyle dikmeyeceğim. Ön kanadı değil, öndeki parçanın ön kanadı değil, arkadaki kanadı, diğer parçanın ön kanadı. Yani şu ortadaki ikiliyi birbirine dikeceğim. Kenarlardakiler, şu ilmekler kalacak. Sadece birbirine denk gelenler, yan yana gelenler birleşecek. Diğer ikili kalacak. Bakın tekrar göstereyim. Öndeki parçanın arka kanadı, arkadaki parçanın ön kanadı. Ortadaki şu ikiliyi birbirine denkleyip dikiyorum.
İpi biraz uzun bıraktığım için dolanıyor ama sorun değil. Çözülüyor zaten. Evet. Şimdi biraz dikeyim. Nasıl göründüğünü göstermek istiyorum size. Bakın bu şekilde. Evet, bakın diktiğimde bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şöyle açayım daha net görün. Şimdi aşağıya doğru indim. Buradan devam ediyorum. Evet. Batıyorum bakın ilmeğe. Burada direkt ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Burada ama yine aynı şekilde sadece ön kanada batıyorum. İlmeğe battım. Büyük parçamda sadece ön kanada battım. Bakın ilmek. Burada sadece ön kanat. İlmek, ön kanat. Biliyorsunuz burası 14 sıra. Yani 14 ilmek var. Burada 14 tane ilmeği denk getirip dikmiş olmam gerekiyor. Bakın bir şöyle şu uzunca görünen ilmeğe batıyorum. Bir de yanındaki şu kısa ilmeğe. Şu düğüm gibi kısma batmıyorum. Bir uzunca ilmeğe batıyorum. Bir de onun yanındaki şu kısa ilmeğe batıyorum. Evet, burayı bitirmiş oldum. Şimdi diğer uzun kenara dönmüş olduk. Bakın şurayı da göstereceğim. Burası bizim başladığımız kısım. O yüzden böyle tekli ilmekler. Zincir çekip üstüne yaptığımız kısım olduğu için şöyle tekli olarak görünüyor. O yüzden aynı şu kısa kenarda yaptığımız gibi direkt ilmeğe batıyoruz. Bundaysa ön kanada. İlmeğe batıyorum. Diğerinde ön kanada. Bakın
Şöyle. Böylelikle sıra sonuna geldiğimde yan körükleri de tamamen çantaya dikmiş olacağım arkadaşlar. Bakın direkt ilmeğe battım. Yerinde ön kanada battım. Evet arkadaşlar, bakın çantamın birleştirme işlemleri bitti. Çok güzel ve çok kullanışlı bir çanta. Şimdi bunun askılarını yapalım ve bitirelim. Askıları benim en çok tercih ettiğim, örgü askı öreceksem çantalarımda mutlaka tercih ettiğim bir model. Burada sadece bir tık daha genişini yapıyoruz. İpimizi alıyoruz arkadaşlar. Biraz ip bırakıyorum ki daha sonra bu ipi içine rahatlıkla gizleyebileyim diye. Önce bir zincir çekip düğüm oluşturuyorum. Daha sonra şöyle yaklaştırayım daha net görün. Daha sonra 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. İlk zincirime değil, ikinci zincirime batıp ip alıp çıkarıyorum. Üçüncü zincirime batıp ip alıp çıkarıyorum. Bakın 3 tane ilmek var. Tığ ip alıyorum. Üçünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Daha sonra çeviriyorum arkadaşlar bu örülen parçayı. Şöyle çeviriyorum. Şu kenarda gördüğünüz çıkıntıya batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın 2 ilmek oldu. Bir de onun altındaki şu çıkıntıya batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmek oldu yine. Tığıma ip alıp üçünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Çeviriyorum. Bakın şimdi yan yana 3 tane ilmek var. Şöyle çıkıntı olarak görünen, çevirdiğimde yan yana 3 ilmek var. İlkine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bu ilmekler bekliyor. Daha sonra şu ikisine aynı anda batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmek. Sığa ip alıyorum. Üçünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yan yana 3 tane ilmeğim var. İlk ilmeğime şöyle batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Önce bir taneye. Daha sonra 2 ilmeğin ikisine de aynı anda ikiliye batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 3 ilmek, üçünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Beraber bir kere daha yapalım. Bakın yan yana çıkıntı olarak 3 ilmek var. Öndeki ilmeği ilk ilmeğe batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığdaki ilmekler bekliyor. Daha sonra şöyle 2 tane ilmeğim kalıyor. Bu ikisine aynı anda batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığda 3 ilmek var. Üçünü tek seferde tığdan çıkarıyorum. Bu işlemi sürekli tekrar ederek ne kadar askı boyum olsun istiyorsam o kadar öreceğim. Bakın yan yana 3 ilmek. İlk ilmeğe tığ geçirdim. İp aldım, çıkardım. İlmekleri bekletiyorum. Kalan ikili ilmeğin ikisine aynı anda battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek, üçünü tek seferde tığdan çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi istediğimiz uzunluk olana kadar örelim. Ben de öreyim. Sonra ne kadar olmuş uzunluğu onu da size ölçüp göstereyim. Daha sonra çantamıza bağlayalım ve çantamızın son tamamen bitmiş halini birlikte görelim. Arkadaşlar ördüm. Şimdi bitiriyorum. Bitiriyorken 3 tanesini aynı anda batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 2 ilmeğim. İkisini tek seferde çıkarıyorum. Çevirdim. Bir kere daha 3 tane ilmeği aynı anda alıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 2 ilmeğim. İkisini aynı anda tığdan çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ipimi kesiyorum. Daha sonra bu ip parçasını
şöyle örgünün iç kısımlarına doğru yürütüyorum. Sonra şurada bir tane zincir çekip düğüm atıyorum. Elimle iyice sıkılaştırıyorum. Şöyle içe böyle bakın, içi de iyice iç kısma girsin diye bir tane ilmeğe batıyorum. Üstüne zincir çekip düğümlüyorum. İyice sıkılaştırdım. Kalan parçayı şöyle aldım tekrar içeri. Artık sağlam oldu. İpi kesiyorum. Aynı şekilde başladığım şu ipi de, başlarken bir miktar ip bırakmıştım saklamam kolay olsun diye. Onu da aynı şekilde içeriden yürütüyorum. Sonra bir zincirle düğümlüyorum. Kalan parçayı yine içeriden yürüttüm. Ve onu da gizlemiş oldum. Şimdi bakın askının güzelliği. Çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun ölçüsüne de bakalım. Şuradan tutuyorum. Tam 82 santim arkadaşlar ölçüsü. Askılarımızı da çantamıza şöyle biraz uzaklaştırayım, net görün. Askılarımızı da çantamıza takalım. Alıyorum arkadaşlar askımı. Bakın. Birleştirme kısmım şurası. Ön gövdeden sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü noktaya şöyle geçiriyorum. Düğümleyeceğim. Tek yapacağım işlem bu. Aynı şekilde üçüncüye iyice sıktım. Diğer tarafı da aynı şekilde. Arkadaşlar ve çantam hazır. Gerçekten hem çok kullanışlı hem örmesi çok keyifli. Çok şık modellerden bir tanesi oldu. İçime çok sinen, çok sevdiğim çantalardan biri oldu. Bu çantaya toplamda 450 gram pamuk makrame ip harcadım. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram sayfamda, kanalımla aynı isimde biliyorsunuz. Oradan da beni takip edip iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.